Selamlar sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Ben Tugay. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Yepyeni bir mobil kart oyunuyla beraberiz efendim. Başlamadan önce şunu söylemek isterim sizlere. Bir iki tane daha beklediğim mobil kart oyunu var. Yani bir tanesinin mobil sürümü olmayabilir ama iki tane kesinlikle mobile kart oyunu gelecek. Türkçe dil destekleri olur mu olmaz mı bilmiyorum. Diğer ikisini oynama fırsatı bulamadım. Bu oyuna şu an erken erişim aşamasında oynama fırsatı buldum. Hemen hiç uzatmadan cevap vereyim. Sizler nasıl oynayabilirsiniz? Ya şöyle, oyunun ismini yazıp APK yazarsanız büyük bir ihtimalle birkaç tane sitede var. Ama ben buna karışmam. Yani sizler o siteden indirir misiniz, indirmez misiniz? Sevgili dostlar, ben ona karışamam. Yani ben size şimdi bir APK sitesi öneririm. Telif gelir veya bir yerden veririm, size bir şey bulaşır. Olmaz. Oyunun ismine geçelim, isterseniz başlayalım. Oyunumuzun ismi Berserk Heroes Online. Mobil platformlarda şu an erken erişim aşamasında. Kendisi bir koleksiyon kart oyunu. İlk bakışta klasik kart savaşı oyunlarından biri gibi görünse de oyunun asıl odak noktası destenizi geliştirerek farklı stratejiler oluşturmak ve diğer oyunculara karşı avantaj elde etmek üzerine kurulu. Bu arada öğretici ekranını koymadım. Direkt öğretici ekranından sonra maça girdim, onu koydum. Biraz mağaza sisteminin görüntüleri var. Birkaç tane de paket açtım sevgili dostlar ama mağaza sistemindeki fiyatlar bana göre çok pahalı. Bu arada ben nasıl videoları yapıyorum ondan da ufaktan bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz ki birkaç tane forumları takip ediyorum ben. Reddit gibi 3-5 tane böyle takip ettiğim yabancı forumlar var. Ama oynamadığım oyunları genelde paylaşmıyorum. Yani paylaşamıyorum çünkü ben oyuna giriyorum. Oyunla ilgili fikirleri alıyorum. Mesela bakıyorum mağaza fiyatları çok pahalı. İşte oyun çok pay to win. Veya şuradaki şu yapısını beğenmedim, dengesizlik var. Mesela foruma girdiğim zaman orada oyun ismini arattığımda eğer oyunla ilgili fikir belirten insanlar varsa, diyelim ki 25 tane yorum var değil mi forumun altında? Hepsi X, B, A, C, D, E. Hepsi farklı bir kullanıcı olduğu için hepsinin gözünden farklı bir yorum geliyor oraya. Şimdi siz o yorumlara baktığınız zaman adam diyor ki oyun çok pay to win, öbürü diyor ki optimizasyon sorunu var, öbürü çok diyor ki kartları beğenmedim, öbürü çok diyor ki pay to win işte. Siz oraya baktığınız zaman herkesin farklı bir görüşü olduğu için, hepsi farklı insanlar olduğu için kendi fikirlerimle bunları birleştiriyorum. Ortaya çıkan sonuçta da video yapıyoruz. O kadar basit yani, ben aslında böyle yapıyorum. Genellikle oynamadığım oyunları da ya biliyorum ama onların trailerını alıp genelde paylaşmıyorum. Eğer oyuna giremezsem, beta testlerine katılamazsam ancak o şekilde oluyor. Bununla da ilgili bilginiz olsun, daha önce de anlatmıştım zaten. Oyuna başladığınızda farklı kartlar ve kahramanlar toplayabiliyorsunuz. Her kartın kendine özgü özellikleri var. Yetenekleri ve savaş içinde rolü bulunuyor. Bu yüzden güçlü kartlara sahip olmak kadar destenizi doğru şekilde de kurmak ve kullanmak oldukça önemli bir faktör, haberiniz olsun. Özellikle kartlar arasındaki uyum var. Oyunu ilerleyen aşamalarda büyük farklar yaratabiliyor. Kartların birbirine olan bağlantısı var. Birbirlerinize güç verebiliyorsunuz. Buff atabiliyorsunuz. Heal atabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikleri de var sevgili dostlar. Oynanış tarafında savaşlar hızlı ilerliyor. Ve kart oyunu sevenler için yeterince stratejik seçenekler sunuluyor. Her maçta rakibinizin hamlelerini tahmin etmeye çalışırken kendi planınızı da uygulamanız gerekebiliyor. Bu da oyunu sadece sayıların konuştuğu bir deneyim olmaktan çıkartıp strateji odaklı hale getirmiş diyebiliriz sevgili dostlar. Mobil oyuna göre değerlendirip grafiklerin tarafına bakacak olursak Berserk Heroes Online oldukça temiz bir iş çıkarmış benim gözümden. Kart tasarımları çok iyi, karakter çizimleri çok iyi ve görsel efektler türüne göre tatmin edici seviyede işlenmiş. Tabii şu an Early Access beta aşamasında, buna göre değerlendiriyoruz. Çıkınca ne olur bilemem. Özellikle kart sanat tasarımlarının oyun atmosferine katkı sağladığını söyleyebilirim. Arayüzde genel olarak kullanışlı ancak bazı bölümlerde daha fazla dil seçeneği görmek güzel olurdu. Dil seçeneği demişken şu an ayarlara baktığımda herhangi bir dil seçenekleri ayarı göremedim. İngilizce dil desteği var fakat bunun dışında hangi dillerin olacağına dair henüz herhangi bir bilgi bulamadım. Mağazada Türkçe satış, Türkçe para birimi görünebiliyor ama Türkçe dil desteği henüz şu an eklenmemiş ve diğer diller de eklenmemiş. Eklenebilir mi? Olabilir. Ama Türkçe dil desteği olmazsa kesinlikle oynamayı düşünmüyorum. Çünkü No Commentary kanalımda bir dönem Marvel Snap oynuyordum. Burada onu da oynamıyorum konuşmalı videolarımda. Neden? Çünkü iki soru soruluyor çocuklar tarafından. Abi Türkçe dil desteği var mı? İkinci gelecek soruyu söyleyeyim. Abi oyun ne kadar pay to win? Üçüncü bir soru yok. Vereceğin cevap ne olacak? Evet, oyun pay to win değil veya orta düzeyde, Türkçe dil desteği yok. Adam da diyecek ki tamam bir deneyeyim, oynayacağı süreyi söyleyeyim 1 saat. İkinci saatte o oyunu siler zaten. Çünkü Türkçe dil desteği yok. Ya başıma geleni biliyorum kanka. Almora Darkosun'la falan başladık yani. Bunu 50 defa anlattım. Ama yok, firmalar tarafından bu ufak ufak yelteniliyor ama biraz daha sesimizi duyurmamız gerektiğini düşünüyorum topluluk olarak. Oyunun en çok merak edilen konularından birisi ise zaten pay to win, yani para yatıran oyuncuların avantajı. Market fiyatları çok pahalı kanka. Ama şu an erken sürüme göre tamamen pay to win bir yapı yok demişler. Bunu forumdan aldım ve hissedilmiyor demişler. Oynayan insanlar tarafından söylenmiş.
Şimdi demişler ki hiç para yatırmayan, ücretsiz oynayan oyuncular da ilerleme kaydedebiliyor ve yeni kartlar elde edebiliyor diye bir ibare kullanmışlar. Çünkü oyun içerisinde Legendary kartlar var. Bunları elde edebiliyormuşsunuz. Ama kart oyunlarında asıl tablo genellikle bana göre oyunun ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Yani eğer nadir kartlar, işte Legendary kartlar çok zor elde edilebilir ve ücretli paketler büyük avantaj sağlamaya başlarsa rekabetçi tarafında denge sorunları çıkmaya başlar. Bu da zaten agresif oyunu yönetmek demek oluyor. Ama şimdilik durum çok kötü görünmüyor. Uzun vadede de geliştiriciler ekonomi sistemini nasıl yönetir bunu bilemem. Onu bekleyip görmemiz lazım. Ama içerik açısından baktığımızda oyunda PvP savaşları, farklı kart kombinasyonları ve sürekli gelişmeye açık bir yapıda bulunuyor. Haberiniz olsun, kesinlikle basit bir mobil kart oyunu değil. Çok mobil kart oyunu oynadım. Tabi o dönemlerde video çekmediğim için kanalımda onların videosu yok. Bu nedenle oyunu düzenli güncellemeler yapılması halinde kart oyunu topluluğunda kendine sağlam bir yer edinme potansiyelinde olduğunu düşünüyorum. Tabi sizlerin de fikirlerini almak isterim. Yorumlarda buluşalım. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şimdi sevgili dostlar, Berserk Heroes Online bence özellikle Hearthstone, Runeterra, Shadowverse veya Maiden Magic Fates benzeri kart oyunlarını seven oyuncuların ilgisini çekebilecek ve ona yakın bir yapım olduğunu düşünüyorum. Tabi henüz beta aşamasında olmasına rağmen temel oynanış bence eğlenceli. Strateji seçenekleri yeterli. İleride daha da gelişebilecek bir potansiyeli var. Türkçe dil desteği eklenirse kesin oynarız. Şu an için kesinlikle bir başyapıt mobil kart oyunu diyemem. Ancak potansiyeli çok yüksek bir mobil kart oyunu. Sevenlerin de takip etmesi, listesine eklemesi gereken bir yapımlardan birisi olduğunu da düşünüyorum sevgili dostlar. Puanım 10 üzerinden 6, Türkçe dil desteği olursa 8-8.5'a kadar çıkabilecek bir oyun. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kart oyunu seven insanlar benim kanalımda haylice fazla. Birkaç tane daha kart oyunu videosu gelecek. Onlar trailer olarak gelebilir. Bu oynanış oyunu olarak geldi. Fikir alışverişte yapalım. Kart oyunlarını sizler de seviyorsunuz. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bundan sonra birazcık görüntüler de ses olmayabilir. İzlemek isterseniz izlersiniz. O sizlere kalmış. Hoşçakalın efendim. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.